Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu videoya özellikle deli bir like ve yorum patlaması bekliyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, artık yolumuza Moza sistemle devam edeceğiz. Bundan sonraki yol arkadaşımız Moza'nın gördüğünüz gibi bu sistemleriyle olmuş olacak. Şimdi bugün simülasyon yarış dünyasına adım atmak isteyenler için oldukça heyecan verici bir ürünle karşınızdayım. Moza R5 Bundle karşınızda olacak. Gördüğünüz gibi bu kutunun içerisinde tır direksiyonu var ama normalde Moza R5 Bundle bu direksiyonla birlikte geliyor. Ama isterseniz direksiyonlar şöyle gördüğünüz gibi basit bir şekilde sökülüp takılabilir olduğu için tır direksiyonu çıkartıyorsunuz, bunu takıyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz, tır direksiyonu takıyorsunuz ya da bunu söküyorsunuz, farklı direksiyonlar takabiliyorsunuz. Bir sürü özelleştirilebilir seçenekle birlikte geliyor. Bu arada gelbura.com'a da çok teşekkür ediyoruz. Video açıklamasında gelbura.com'un sayfasını bulabilirsiniz ve Moza'nın sitesini de bulabilirsiniz. Oradaki tüm ürünleri inceleyebilirsiniz. Detayları öğrenebilirsiniz. Gerekli bilgilerin hepsi videonun açıklamasında mevcut. Yorumlarda da ben yine linkleri sabitleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu videomuzda Moza R5 Bundle'ın kutu açılımını yapacağız. Ürünü inceleyeceğiz. Kutu içeriğinde neler var onları göreceğiz. Ekstra olarak yan ürünlerimiz var. Onlara da göz atacağız. Onların da hepsini tek tek kutu açılımını yapacağız. İnceleyeceğiz. Daha sonra da oyunumuzda test edeceğiz tabii ki bunu. Eğer sizler de gerçekçi bir yarış deneyimi hissetmek istiyorsanız kesinlikle bu video tam size göre. Kutu içeriğimizde neler var? R5 Direct Drive Well Base'imiz mevcut. ES direksiyon simidimiz mevcut. Bu direksiyon simidi gördüğünüz gibi. SRP Light pedal seti mevcut. İkili sedal peti, gaz ve fren. Ayrıyetten masa montaj aparatı kutu içeriğinden yine çıkıyor. Güç adaptörü ve bağlantı kabloları birlikte geliyor. Kullanım kılavuzu, gerekli montaj ekipmanları vesaire hepsi bu kutu içeriğinde bir paket halinde bizlere sunuluyor. Kurulum için gereken her şey bu kutu içeriğinde bulunduğu için de yeni başlayanlar için büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Şimdi Moza R5'in teknik detaylarına bir göz atalım, yakından bakalım. R5 Direct Drive Well Base'imizde 5.5 Nm torkumuz var. Direct Drive gücümüz var. Motor tipimiz Direct Drive servo motor olarak geçiyor. Gövde malzememiz havacılık sınıfı alüminyum alaşımdan oluşuyor. Soğutmamız fansız ve sessiz bir çalışma. Bağlantı USB ile PC bağlantısı var. Sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. Herhangi bir konsolda ya da Mac sistemlerde çalışmıyor maalesef. Montaj masa veya simülasyon kokpitlerinde kullanılabiliyor. Sadece masada değil, simülasyon kokpitlerinde de bağlantıları mevcut. ES direksiyon simidimiz şu gördüğünüz gibi R5 Bundle paketinin içerisinden çıkan 280 mm yani 28 santim çapında mikrofiber deri kaplamadan oluşuyor. 22 adet programlanabilir switchlerimiz, tuşlarımız, butonlarımız var. Vites kulakçıkları hemen şöyle görebilirsiniz. Ses efsane. Vites kulakçıklarımız manyetik ve alüminyum yapıdan oluşuyor. LED göstergemiz. Şurada bir LED göstergemiz var. Videolarımızda zaten bundan sonra sürekli göreceksiniz. Bu simidi, ondan sonra tır direksiyonunun simidini ve diğer ekipmanların hepsini videolarımıza bundan sonra yol arkadaşımız demiştik. Her videomuzda görebileceksiniz. Hızlı sök-tak Quick Release sistemi var. Şu arkasındaki bağlantı sistemi Quick Release olarak geçiyor. SRP Light pedal setimiz mevcut. Hemen onu da gerçi kutu içeriğindeydi bu. Ekstra 3. pedal olarak burada bir pedalımız var. Onu da yine bahsedeceğim. SRP pedal setimizde gaz ve fren mevcut. Debriyaj mevcut değil ama debriyaj takmak için de ekstra bu debriyaj pedalını aldığınız zaman yeri var. Onlar birbirine monte ediliyor ve üçlü pedal yapabiliyorsunuz ve ayrıyetten isterseniz manuel vitesde takıp debriyaj pedalını o şekilde kullanabiliyorsunuz. Sensör olarak Hall Effect sensör teknolojisi kullanılmış. Ayarlanabilir pedal sertliği ve konum ayarı var. Yani pedalların aralıkları, mesafelerini, her şeyini istediğiniz gibi keyfinize göre, zevkinize göre, kullanışınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltme seçeneği olarak da söylediğim gibi debriyaj pedalı eklenebiliyor. Bu koskoca sistemin bir de yazılım bölümü var. Moza Pit House yazılımıyla ekstra her birine ayrı ayrı sürücü yüklemeden
O PitHouse sürümü üzerinden bütün bir Moza ailesini tek bir uygulama ile her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon ayarları, force feedback ayarları, LED ayarları, LED aydınlatma ayarları, firmware güncellemesi, kapsamlı bir yazılım desteği bizlere sunuyor. Ekstra olarak mobil uygulamalar içinde Android ve iOS'ta ekstra bir uygulaması var. O uygulamadan da hiç oyun içerisindeyken ya da ayar vesaire yaparken alt tab yapmadan direkt mobilden, yani telefondan, tabletten, herhangi bir cihazınızdan o uygulama üzerinden de alt taba düşmeden anlık ayarlarınızı hemen değiştirebiliyorsunuz. Direksiyon derecenizi değiştirirsiniz. Sertlik ayarını yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim diğer ailenin ekipmanlarının ayarlarını yapabilirsiniz. Her şeyi uygulama üzerinden bile anlık olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulumu oldukça basit. Kutu içeriğinden çıkan masa bağlantı aparatını R5 base'imizin altına bağladıktan sonra direkt masanıza takıyorsunuz. Pedalları takıyorsunuz. USB kasaya taktığınız anda sistem direkt çalışmaya başlıyor. Her şey tek USB üzerinden kontrol edilebiliyor. PitHouse yazılımı üzerinden de bu bağlantıları yaptıktan sonra bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Force feedback gücü, direksiyon hassasiyeti, buton atamaları gibi her şeyi yazılım üzerinden tek tıkla kolayca yapılandırabiliyorsunuz. Gelelim en merak edilen kısma. Sürüş deneyimi tabii ki. Sürüş deneyimi Direct Drive teknolojisi sayesinde tüm yol detaylarını, yol hissiyatını, netliği, 5.5 Nm torkun o gücünü özellikle giriş ve orta seviyesi kullanıcılar için geçiyor bu sistem. Bunların tabii ki daha üstleri de var. R9, R12 gibi modelleri var. Daha yüksek torklara sahip. İşte R9 9 Nm tork, R12 12 Nm tork gibi. Bu başlangıç seviyesinde, başlangıç orta seviyesi diyebiliriz. Kullanıcılar için geçerli. Her türlü yol hissiyatını, araç ağırlığını vesairesini bize yeterince fazlasıyla hissettirebilecek bir sürüş deneyimi sağlıyor olacak. Direksiyon tepkileri hızlı ve pürüzsüz, manyetik vites kulakçıkları oldukça tatmin edici bir his sunuyor. Pedallarda hassasiyet açısından başarılı ve kontrolümüzü kolaylaştırıyor olacak. Şu sese ben hayran kaldım. Çok tatlı geliyor, çok güzel geliyor. Artılarından ve eksilerinden de bahsedelim. Öncelikle artılar. Direct Drive teknolojisi. Kompakt ve şık bir tasarım var. Küçük bir base ama güçlü bir base diyebiliriz yani. Gayet kolay, basit bir kurulumu var. Güçlü yazılım desteği. Dediğim gibi tek bir yazılım üzerinden her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Çok pratiklik, kolaylık sağlıyor bu da. Fiyat performans açısından gayet başarılı bir ürün. Eksiler bölümüne gelince de standart pakette debriyaj pedalı çıkmıyor. Yani şu pedal harici olarak almanız gerekiyor. Şimdi debriyaj pedalı çıkmaması normal çünkü yanında vites de verilmiyor aslında baktığımız zaman. Ama bu tarz simülasyon setlerinin hemen hemen hepsi iki pedallı geliyor. Üçüncü pedal ayrıyetten alınıyor ya da üçlü pedal set ayrı olarak alınıyor. Ya da onlara özel bazen bundle paketler yapılabiliyor. Ama bu bundle paketimizde ikili pedal geliyor. Bu da bir aslında eksi mi tartışılır tabii ki ama bir kutu içeriğine baktığınız zaman üçüncü pedal isteyenler için tabii ki bu bir eksi olarak değerlendirilebilir. Konsol desteğinin olmaması, dediğim gibi sadece Windows platformunda, Windows bilgisayarlarda çalışan bir sistem. Xbox ve PlayStation'da çalışmıyor ya da macOS sistemlerde çalışmıyor. Yalnızca Windows bilgisayarlarda çalışıyor. Profesyonel kullanıcılar için az önce de söylediğim gibi tork gücü sınırlı kalabilir. 5.5 Nm torku var. Bizim için çok fazla. Fazlasıyla yeterli. Ama profesyonel sim yarışçıları için tabii ki bu tork güç birazcık düşük kalacaktır. Ya da çok sınırları zorlayacaktır. Onun için de dediğim gibi R9, R12 gibi daha üst. R12'nin de tabii ki daha üstleri var. O modellere de tabii ki herkes göz atabilir. Dediğim gibi video açıklamasındaki gel buraya linkine bastığınız zaman oradan tüm ürünleri de görebiliyorsunuz zaten. Genel olarak bahsettiklerimizden yola çıkarsak Moza R5 Bundle özellikle sim yarış dünyasına adım atmak isteyenler için başlangıçta çok yeterli, orta seviyeye yakın bir hizmet bizlere sunacaktır. Herkes için geçerli bu. Oldukça dengeli ve başarılı bir paket bence. Şimdi daha fazla lafı sözü de uzatmadan zaten artık bundan sonra her türlü detayları vesaireyi birden fazla videomuzda da göreceksiniz. Daha farklı şeyler de yapacağız videolarımızda ama daha fazla lafı uzatmadan şöyle bir kutu açılımına hızlıca geçelim. Evet, heyecanlı bir bekleyiş. Kutu açılımı
artık yapıyoruz. Hiç açmadım kutuları. Yalnızca şurada bir ekipmanımız var. Onu da birazdan zaten göstereceğim. Sadece onu bir şeyi denemek için açmak zorunda kaldım. Ama onun dışında hiçbir kutuyu açmadım. Hepsi bandrolleri üzerinde. Kendimiz açacağız. Hemen şöyle ilk açılıma başlayalım. Haydi bakalım. Ürünler günlerdir bende. Bazıları parça parça geldi. Başka ürünler de bekliyordum. Onlar da geldi derken merak içerisinde böyle artık kudurdum yani. Kudurdum. Bir an önce artık çekelim. Bir başlayalım. Bir kuralım. Bir oyun deneyimine bir sağlayalım. Hemen şöyle hop. Evet. Açalım kutularımızı abi. Şimdi kullanım kılavuzu. Şunu şöyle alalım. Burada stickerlarımız var. Şimdi tır direksiyonu var bu kutunun içerisinde. Yani R5 Bundle'ın kendi direksiyonu mevcut. Ama ben tır direksiyonlu olanı bu bundle paketini tercih ettim. Onun için içerisinden ekstradan bu şekilde stickerlar da çıkıyor. Farklı renkli stickerlar çıkıyor. Bunları direksiyonun üzerine falan yapıştırabiliyoruz. Şimdi gelelim o meşhur direksiyonumuza. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Meşhur direksiyonumuz diyebiliriz. Bayağı büyük. Bayağı büyük yani. Meşhur o direksiyon. İşte bu. Yalnız hissiyatı, deri kalitesi, kaplaması gerçekten çok iyi. Ağır yani. Güzel. Burada bir koruyucu bandımız var. Hiç açılmadığına dair zaten görebiliyorsunuz. Koruyucu bandımız var. Bunu monte ederken yerinden çıkartacağız. Bazı etiketleri var. Onları da oynanış videosunda özellikle böyle sesini duya duya çekeriz. Şurada bir sticker var çünkü bunu böyle jelatinle söker alırız. Şimdi direksiyonumuz burada. Bunu da hemen şöyle bir kenara almak istiyorum. Burada bir adaptörümüz var. Şöyle. Adaptörümüz mevcut. Yine adaptöre ait bir power kablosu. Burada ne varmış? Hemen açalım. Burada bir Ethernet kablosu şeklinde bir kablomuz var. Bu muhtemelen pedallarla alakalıdır diye düşünüyorum. Böyle bir kablomuz var. Bir USB kablomuz var bilgisayara bağlamak için. Standart yazıcı kablosu tarzında bir kablo. Ondan sonra şurada vidalar var sanırım. Evet. Burada vidalarımızın olduğu bir poşetimiz var. Burada da yine aynı şekilde vidalar, somunların olduğu bir poşet var. Bakalım. Ekstra harici bir şey burada yok. Hemen şunu çıkartalım. Şöyle kenara alalım bunu da. Şimdi neyden başlayalım? Tabii ki aslında işin kalbinden başlayalım arkadaşlar. Ana base'imiz burada. Yalnız bayağı ağır. Bu küçüklüğe bu ağırlık vallahi felaket. Hemen şöyle içerisinde ben bir poşetini açayım. İşte o meşhur ana base'imiz. Ciddi anlamda ağır. Tüm bağlantılar arkasında. Şöyle görebilirsiniz sizler de. Tüm bağlantılar arkasında. Ethernet girişi şeklinde. Buraya pedallar bağlanıyor. Dashboard bağlanıyor. Vites bağlanıyor. El freni bağlanıyor. Ya da güçlü sistemler için genelde anlık durdurma, tüm sistemin elektriğini kesme, durdurma butonu var. Onu bağlayabiliyorsunuz. Yani hemen hemen her şeyi bu base'e bağlayıp tek USB ile bilgisayara takıp çalıştırabiliyorsunuz. Ana base'imizde beynimiz yani bu olacak. Bunu da hemen kenara alalım. Şurada pedallarımız var galiba. Aynen. Pedallar parça parça dediğim gibi her biri ayrı. Yani onları da açalım şöyle hızlıca. Evet burada bir pedalımız mevcut. Oo sert. Bu bayağı fren pedalı yani belli. Bu bir pedalımız. Bunu da hemen kenara aldık.
Bu diğer pedalımız. Bakayım. Bu biraz daha yumuşak. Bu muhtemelen gaz pedalı. Ya da hepsi aynı, bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Belki hepsi aynıdır yani. Ağırlıkları. Sertlikleri yani. Onu bilemiyorum. Kurarken artık onu test etmiş olacağım. Burada kendi bağlantı kablosu var. Her pedal birbirine tık 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 monte edilerek gidiyor yani, öyle söyleyelim. Bu diğer pedalımız. Tamam, bunu da şöyle kenara aldık. Burada yine bir masa bağlantı aparatın parçası var. Onları hiç kutu içerisinden çıkartmayalım. Masa bağlantı aparatı kullanmayacağım çünkü ben standa bağlayacağım. Burada da aynı şekilde masa bağlantı aparatı için burada bir mengene sistemimiz var. Şu şekilde masa bağlantısı için. Bundan 2 tane var. İkisini beraber takıyorsunuz. Bunları da ana base'in altına monte ediyorsunuz. Hemen bunu da geçelim şöyle. Evet, burada yine bir o mengeneden mevcut. Burada masa bağlantı aparatı için yine ana tablası var. Şöyle. Bu ana tablo base'i buna monte ediyorsunuz vidalarıyla. Sonra da diğer parçaları takıp masaya bağlamış oluyorsunuz. Sanırım son bir parçamız kaldı artık bu kutunun içerisinde. O da pedalların ana tablası. Yani pedallar buna monte ediliyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Pedallar buna monte ediliyor. İşte gaz, fren, debriyaj şeklinde. Birden fazla delik var gördüğünüz gibi. Aralıkları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İster eşit oranda ayarlayın. İsterseniz gazla freni birbirine yakın yapın. Debriyajı biraz uzak yapın. Ya da tam tersi şeklinde yapın. Ya da hepsini dediğim gibi eşit oranda da ayarlayabilirsiniz. Sadece gaz, fren hani F1 tarzında kullanıyorsanız biraz daha birbirlerinden uzak mesafede böyle 2 ayak kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz de. Bunu da ya yerde kullanabilirsiniz ya da standa direkt bu şekilde yine monte edebiliyorsunuz. Bakalım kutu içerisinde ekstra başka bir şeyler var mı? Hayır, yok. Kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Bu kutumuzun içeriği bu kadar. Şimdi öbür kutulara geçelim bir de. Ve sırada en çok yine kullanacağımız malzemelerden bir tanesi tabii ki Moza HGP Shifter. Böyle gördüğünüz gibi. Bunu da ilk defa açacağız tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi bu da kapalı. Hemen şöyle bandını açalım. Bu vites de felaket bir şey. Öyle söyleyeyim. Vites topuzumuz. Bu da metal. Kullanım kılavuzu var. Kabloları burada. Bağlantı kabloları. Sonra hemen şunu çıkartalım şuradan. Ve vitesimiz. Hoppa. Gel buraya. Kaçamazsın. Gel buraya. Evet arkadaşlar, vitesimizde. Hemen şöyle gösterelim. Çıkartalım poşetinden. Evet, vitesimiz de budur. Şöyle hatta topuzunu da takalım. Evet. Vitesimiz de budur arkadaşlar. İsterseniz USB ile bağlayabiliyorsunuz bilgisayara. İsterseniz de yine R5 base'ine ya da diğer R serilerinin base'ine normal kablo ile bağlayıp tek USB üzerinden yine montajını yapabiliyorsunuz. Oo, bayağı sert. Bunun kesin ayarı vardır ama. Kesin vardır bunun bir ayar mekanizması. Bayağı sert. Ey maşallah. Biraz da gürültülü. 7 ileri 1 geri vites bu arada. Ey yavrum. Güzel. Sevdim. Vitesi de sevdim. İyiymiş. Buna bir de biz tır vitesimizin topuzunu taktık mı tamam, değme keyfini artık ondan sonra. Şimdi diğer ürünlere başlayalım geçmeye. Evet, sırada herkesin özellikle o çok merak ettiği Moza Track ekosistem var. Gördüğünüz gibi sinyal kolu, hız sabitleme kolları, tabii fonksiyonel bunlar, bayağı bir seçenek var. Silecek kolu var ancak retarder kolu yok. Onunla alakalı eksileri de oynanış videosunda özellikle birazcık bahsedeceğim. Bu retarder kolu değil çünkü sinyal kolu ve retarder olarak
normal bir sistemle maalesef çalışmıyor. Bununla alakalı çalışmalar ileriki zamanlarda eminim olacaktır. Biz de geri bildirimlerimizi Mozo'ya bu şekilde yapacağız. Belki bunun versiyon 2'sini çıkartırlar ya da buna güncellemeyle belki bir şeyler yapılabilir. Bir yazılımsal bir şeyler yapılabilir. Ama şu anki bu pozisyonda maalesef sinyal kolunu retarder kolu gibi o mantıkta kullanamayacağız. Maalesef öyle bir benim için eksi diyebilirim yani. Hemen şöyle kutu açılımına geçelim bunun da. Bunu açmıştım ben dediğim gibi. Bir şeye bakmam gerekiyordu. O yüzden bunu bıçakla kesmemize gerek kalmayacak. Yine bir küçük bir kullanım kılavuzu. Şöyle hemen bakalım. Ters açmıyoruz ama ters açıyoruz sanırım. Şöyle çıkartalım. Evet. Kutumuzu şöyle kenara alalım. Bayağı korunaklı. Şimdi bu farklı bir sistem olduğu için yani direksiyonun şöyle bir aparat olmadan bu bir direksiyonla bez arasındaki bir bağlantı aparatı bu. Hatta şöyle poşetinden de çıkartıp göstereyim ben sizlere. Yani bir nevi aslında buna uzatıcı bir sistem diyebiliriz. Bunu taktığımız zaman bu kalın bir parça çünkü. Direksiyonla bu parça arasında boşluk kalmıyor. Direksiyonun kulakçıkları çarpıyor. O yüzden bu parçayı takıp ondan sonra direksiyonu monte etmemiz gerekiyor. Yani bu direksiyonun arkasına takılıyor. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde. Bunu da ana beze yani bunu ana beze takıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Ondan sonra direksiyonu monte ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Öyle bir sistemle geliyor. Onun dışında şunu şuraya koyalım. Öncelikle şu parçamızı bir açalım abi. En merak ettiğiniz, en önemli parça zaten. Hemen şöyle. Evet. Dediğim olay bu arkadaşlar. Kalınlığını görüyorsunuz zaten. Bunu beze monte ediyoruz. Şurada bir mıknatıslı bir parçası var. Bunun buradan vidaları var. Vidalarıyla beze montaj ediliyor. Montaj yapılıyor. Sonra bunu buraya. Bu bir görsel. Hem oradaki vida bölümünü kapatması için. Mıknatıslı bir şekilde. Sinyaller otomatik atıyor. Bir dişli sistemi var burada. Sinyaller direksiyonu topladığınız zaman tık diye kendisi otomatik atacak şekilde tasarlanmış. Burada hız sabitleme kolu var. Bu yaylı bir sistem. Yani aşağı çektiğiniz zaman aşağıda kalmıyor. Geri kendini yukarıya salıyor. Şu bölüm çevrilebiliyor. Onun dışında şurada aydınlatma ayarları için tuşlar var. Bu aynı şekilde aydınlatma bölümünün yine tuşları. Buraya da silecek kolu yapmışlar. Ama gerçekten silecek kolu. Çünkü üzerindeki tüm ayarlar silecekle alakalı şeyler. Bu da işte 3 kademe mi 4 kademe mi ne? Kademe aralıkları biraz dar. Retarder olarak zaten bu çok kullanılacak bir parça değil. Çünkü gerçekten retarderde hani dişli aralıkları biraz daha fazla oluyor ya. Bunda biraz daha dar. Yani 1, 2, 3. Aynen. 3 kademe var. En aşağı kademede yaylı kademe. Yani retarder olarak çok kullanılabilir bir parça olmayabilir. Bunun belki işte tır için, otobüs için olan ayrıyeten retarderli bir parça, bir ekipman versiyon 2 gibi belki ileride yaparlar. Bilemiyorum. Bunda yine aynı çevirmeli bir fonksiyonu var burada. Yine şurada da bir çoklu bir fonksiyon tuşu var. Bunu vites olarak kullanabilirsiniz. Otomatik viteste ileri, boş ve geri olarak atamalar yapabilirsiniz. Bunu dediğim gibi yani motor freni mantığında da çalışabilir belki. Öyle de şu aşağıdaki yaylı bölümü çalıştırabilirsiniz. En çok merak edilen parçalardan bir tanesi de buydu zaten. Bunu da hemen açmış olduk. Şimdi bunun ekstra kutu içeriğinde neler var başka? Bir bağlantı aparatı var yine. Burada da USB kablosu mevcut. Bu bilgisayara USB ile bağlanıyor. Bunu ana base'e bağlayamıyorsunuz. Bu muhakkak USB ile bağlanmak zorunda. O yüzden bunu da kullanacağız. Evet, bunu açtık. Sırada diğer ekipmanlar var. Hemen onlara da hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, sırada el frenimiz var. Yine Moza Racing'in HBP Handbrake el frenimiz mevcut. Hemen bunu da böyle jelatinli bandını açalım. Güvenlik bandını. Hemen çıkartalım.
şunu da. Hoppa. Bir kullanım kılavuzu var. Bağlantı kabloları. Bakalım. Evet, el freninin kolu tabii ki. Şöyle. El freninin kolu burada. Bu da ayrıyetten tabii ki sökülebiliyor. Bağlantı aparatları yine. Bağlantı vidaları. Ve el freninin ana base'i bu da. Hemen şöyle. Bu da el freninin ana base'i. Yani sistem aslında şöyle çalışıyor. Bağlantı bölümleri var. Şimdi onları tek tek vidalayamayız ama yine USB ile de bağlanabiliyor. Ekstra isterseniz base'e de bağlayabiliyorsunuz. Biz tabii ki bunları base'e takacağız. Fazladan USB'ye gerek yok. Tek USB ile çözülebiliyor çünkü. Bağlantı vidalarını vesairesini yaptığınız zaman sistem aynen şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve el freni bu şekilde çalışıyor oluyor. Bayağı sert. Bayağı sert, bu da sert. Gerçi işte dediğim gibi masaya da standa bunları taktığınız zaman bu kadar sert gelmiyor. Şu an elimizde olduğu için çok sert. Ama yine de tabii şey değil. Öyle çok böyle hani tüy gibi hafiflikte de değil. Olması gereken de bu zaten. Çünkü bu tarz yarış oyunlarında hızlı hareket ettiğiniz zaman çok anlık böyle çekmeniz gerekiyor. Tüy gibi olduğu zaman ya kopar gider ya da yani istediğiniz verimi, performansı alamazsınız. El frenimiz de bu şekilde. Şimdi hemen diğer bir kutumuza daha geçebiliriz. Evet, sıradaki ürünümüzde debriyaj pedalımız yine Moza Racing'in SRP Light Clutch pedal olarak geçiyor. Söylediğim gibi R5 bundle paketinin içerisinde ikili pedal geliyor. Üçüncü pedal için yani debriyaj pedal için manuel vites kullanmak istediğiniz zaman da bu pedala ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu da ekstradan almanız gerekiyor. Hemen bunun da şöyle bir güvenlik bandını açalım. A gayret. Heh. Bu da böyle taşıma çantası gibi yapmışlar bunu da. Evet, yine bir kullanım kılavuzu. Asla okumadığımız şeyler tabii ki. Ama lazım olduğu zaman o kadar çok lazım oluyor ki. Evet, burada vidaları ve alyan anahtarı var. Bunu kaybetmeyelim. Bu önemli. Ve burada da az önceki pedalların aynısı. O mantıkta düşünebilirsiniz. Burada da debriyaj pedalımız bizleri karşılıyor. Pedallar herhalde birbirinin aynısı ya. Galiba birbirinin aynısı pedallar arkadaşlar. Kabloları zaten bu şekilde. Birbirine sırasıyla takılarak gidiyor. Ama dediğim gibi pedallar galiba hepsi birbirinin aynısı şeklinde bağlanıyor. Evet, hemen bir sonraki kutumuza geçiyoruz. Ve sıradaki ürünümüz küçük dev adam diyebiliriz. Yine Moza CM2 Racing Dash. Bu bir ekran arkadaşlar. Dokunmatik bir ekran. Şimdi yarış oyunlarında vesairede gerçekten çok fazla ihtiyaç duyulan bir şey. Ama ekstra olarak oyunun yazılımından farklı ekranlar atamaları yapabiliyorsunuz. Ve bizim oynadığımız Euro Truck olsun, American Truck Simulator, bu tarz oyunlarda da olsun. Tırın bilgisayar yani yol bilgisayarı ekranını buraya yansıtıyor. Hız göstergesi, devir saati, işte yakıt bilgisi, 100 kilometrede ne kadar yakıt yaktığım vesaire, kilometre sayacı gibi bunların hepsini ekrana yansıtabiliyor. Ve bu da ana base'in yani şu ana base'in üzerine montaj yapılıyor. Ve direkt direksiyonun arasından bildiğiniz gerçek arabadaki gibi dijital bir gösterge olarak bunu kontrol edebiliyorsunuz. İzlemelerinizi yapabiliyorsunuz. Aslında bir nevi telemetri sisteminin cihazı diyebiliriz. CM2 Racing Dash. Hemen şöyle bunun da kutu açılımını yapalım. Bu da benim en çok istediğim parçalardan bir tanesiydi. Bunu birazcık telefon kılıfı gibi, kutusu gibi yapmışlar. Hemen şöyle bir yerlere de zarar vermeden tabii ki. Arada bıçağı da kaçırıp bacağımızı kesmeyelim sonra. Evet, bunu da şu şekilde açalım. Evet, yine bir kullanım kılavuzu tabii ki. Şöyle kenara alalım. Evet, ekran bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ekranımız bu. Şöyle çıkartalım.
Güzel. Ekranımız bu arkadaşlar. Şöyle arka bağlantı yerleri var. Buradan gösterdiğim gibi base'in üzerine montajlıyorsunuz bunu. Base'in üzerinde bu dokunmatik ekranı, araç özelliklerini, yarışın kaç pit, kaç tur kaldığına dair, kaç pit diyorum, kaç tur kaldığına dair, kaç lap oldu, işte pit zamanları, yani zamanlarla alakalı şeyler yarış oyunlarında onları kontrol edebileceğiniz bir cihaz. Anlık izleyebileceğiniz bir cihaz. Ya da diğer oyunlarda da gösterge saati, devir saati, işte vites, kaçıncı vites vesaire o tarz şeyleri göstergesini buraya yansıtabileceğiniz bir ekran ve dokunmatik bir ekran. Bilginiz olsun. Bu da yine aynı şekilde alt tarafında Ethernet kablosu gibi bir bağlantısı var. Bunu da yine base'e takarak yine tek USB ile çalışmasını sağlayabiliyoruz. Yani tüm sistemi aslında kurduğumuz zaman bizim sinyal kolu hariç, yani buradaki sinyal kolu, o silecek kolu falan hariç, o ayrı bir USB ile çalışıyor çünkü. Sonradan çıkan bir ürün olduğu için. O hariç, yani bu sistemi komple kurduğumuz zaman yalnızca 2 USB ile bu devasal kocaman sistemi bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz ve tek bir uygulamayla bunu başarabiliyorsunuz. Burada son kutu açılımımızdı. Bu da son ürünümüzdü. Başka da açacak artık kutu kalmadı. Bundan sonraki artık oyun testlerine kalmış olacak. Hemen şöyle bunu da bir bırakayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, Moza R5 Bundle kutu açılımı ve incelemesini gerçekleştirdik. Eğer gerçekçi ve keyifli bir simülasyon deneyimi arıyorsanız bu set kesinlikle değerlendirmeniz gereken seçeneklerden bir tanesi olsun derim. Şimdi oynanış videosuna geçeceğiz. Tabii ki en heyecanlı bölüme geçeceğiz. Kutu açılımlarını tamamladık. İncelememizi yaptık. Her şeyimiz tamam. Sırada oyun var tabii ki. Ben geçmeden bir ayarlarımı vesairemi yapayım. Ondan sonra hemen oyunumuza geçmek istiyorum hızlıca. Çünkü ben de çok merak ediyorum açıkçası. Hemen haydi bakalım oyuna geçtik. Evet arkadaşlar. Böyle güçlü bir sisteme bir de ayakları yere sağlam basan, sağlam basacak olan, böyle güçlü bir sistemi kaldıracak olan bir de standımız var. Xbox R38D'de güçlü yapısı, sağlam yere basışıyla tank gibi böyle bizleri karşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi sandalyemizi de buraya sabitlediğimiz zaman sandalyemiz de kaymıyor. Vites ve el freni için aparatları mevcut. İstediğiniz her pozisyona getirebiliyorsunuz ve katlanabilir yapısıyla fazla yerde kaplamıyor. Söylediğim gibi tank gibi gerçekten yerinden hiç kıpırdamıyor. Ne halıda kayıyor ne parkede kayıyor. Gayet sağlam. Böyle güçlü bir ekipman tercih ediyorsanız böyle de sağlam bir standa ihtiyacınız var demektir. Bu standımızın da linkini yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Sizler de oradan linke erişebilirsiniz. Haydi bakalım şimdi oynanış videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sonunda ETS'deyiz. İlk sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ben bağladım. Stand kurulumunu falan yaptım zaten. Az önce gördünüz. Bağlantılarını yaptım. Birazcık ayarlarını da yaptım. Çok detaylı ayarlar olduğu için çok fazla giremedim. Yetiştiremeyeceğim çünkü diye. Böyle hani oynanabilecek bir ayara getirdim. Tuş ayarlamalarını çok fazla yapmadım. Çünkü daha benim bağlayacak işte butonlarım vesairelerim falan var biliyorsunuz. Ama direksiyonumuz şu anda 1800 derece olarak seçili. Biraz kullanım ama gerçekten çok zor bu arada. 1800 derece kullanması gerçekten çok zor. Yani yavaş, sakin kullanmanız gerekiyor. Gerçek tır, otobüs kullanır gibi düşüneceksiniz. Çünkü bayağı bir tur var. 900 derece sağa, 900 derece sola dönecek şekilde oynamanız gerekiyor. Ama herhalde alışırız diye düşünüyorum. Vites bayağı sert, çıt 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 çıt, böyle çok böyle hissiyatlı bir sesi var. Efsane geliyor. Hemen şöyle yazılımını da sizlere göstereyim. Moza Pithouse yazılımı var. Çok detaylı, inanılmaz detaylı bir yazılım bu. Tüm ayarları, her şeyi buradan yapılandırıyorsunuz. Bakın şöyle 900 derece sola, 900 derece sağa, yani 1800 derece yaptım. Ama isterseniz bunu 2500 küsüre mi ne çıkartabiliyorsunuz şuradan. Bak göstereyim hatta. 2700'e, pardon, 2700'e kadar çıkabiliyor. Ama gerek yok. 1800 olması gereken zaten. 1800'de kalacak. Çok detaylı ayarlar var. Yani benim birazcık bunlara oturup günlerimi vermem lazım. Hatta bir ara şey de yaparız.
Direksiyon ayarlarıyla alakalı Moza direksiyon ayarları diye, ETS, ATS ayarları diye bir videoda yaparız. Ama önce ben bir oturtturayım. Her şey böyle güzel, kullanıma hazır bir şekilde olsun. Ondan sonra yaparız onları da. Çok detaylı, dediğim gibi Force Feedback'in Effect Equalizer'ı bile var. Onu bile ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonun bütün aydınlatmalarını, ledlerini özelleştirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Her şeyi buradan, ışığını kapatıp açabiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz. Gaz, fren, debriyaj aynı şekilde. Burada benim bir ekranım var. Telemetri ekranı, biliyorsunuz. Daha bunu ayarlayamadım. Şu anda ETS'nin ekranı seçili mesela ama şöyle bir mesela ekran var ama şu anda çalıştıramadım bunu. Nasıl çalıştıracağımı çözemedim bir türlü. Buna da bir el atacağım. İsterseniz şey de yapabiliyorsunuz bu arada şöyle. Harita da koyabiliyorsunuz. Gösteriyor yani. Bilmiyorum, deneyeceğiz bakalım bunları. Kurcalayacağız, öğreneceğiz yani her şeyi. Vitesimiz HGP shifter. Bunun bile bayağı bir detaylı ayarı var. El frenimiz HBP handbrake. Bunu şimdilik tuş olarak atadım ben. İmdat kolunu bırakması için. Burada biliyorsunuz multi function stalk. Birazcık karmaşık çalışıyor. Çözeceğiz yani, yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeceğiz bunların hepsini. Başka nelerimiz var? Tüm hepsinin firmware update'ini buradan yapabiliyorsunuz. Bayağı dediğim gibi detaylı bir uygulama. Mobil uygulaması da var bunun. Daha onu bile denemedim. Kolaylık olur mobil uygulama. Şimdi ETS'deyiz. Hemen şöyle oyun içine geçelim. Daha dediğim gibi tuş atamalarını bile adam akıllı yapmadım. Bunu bayağı bir kişiselleştireceğiz. Ondan sonra anca oturur her şey. Evet, 1800 derece. Hazır mıyız? Ve manuel kullanacağım. Bayağı bir zorlayacak gibi ama hadi bakalım. Hayırlısı. Direksiyonumuz yatık, gördüğünüz gibi artık. Şuradaki bağlantı aparatlarıyla. Silecek başladı çalışmaya. Kapan yavrum. Bunun bile ayarını yapmadım. Şimdi haydi bakalım. İmdat kolumuzu indirdik. Yolumuza çıkmaya hazırız. Pedallara da alışmak lazım. Evet, haydi bakalım, hayırlı işler. Direksiyon üzerinde iki tane sağa sola bakmak için tuş var. Birisi tam sol, tam sağ ataması yaptım birisine. Öbürüne de yavaş yavaş döndürülebilecek şekilde yaptım. Dur, şu mouse'u şuradan alayım. Ekranı kaydırıyor yoksa. Biraz daha koltuğum geriye gitti çünkü oyunun sesi çok fazla. Kısamıyorum. Tamam. Biraz daha geriye gittik. Neden? Stand değişikliğine gittik. Stand değişikliği yaptık. Ekstra olarak bir de bu direksiyonun böyle yatay durması için bir bağlantısı var, biliyorsunuz. Onu göstermiştim. O bağlantıyla da biraz daha geriye gelmeniz gerekiyor. O yüzden daha fazla gerideyim. Mouse klavye uzantım biraz daha geriye düştü. Biraz daha beni zorluyor o konuda. Neyse, buna da alışırız. Ya da başka bir çözüm buluruz. Yanımıza ekstra bir klavye mouse koymaya çalışırız. Yalnız direksiyon tepkileri var ya, felaket. Bakın, ben ilk dişli direksiyonla başlamıştım, biliyorsunuz. DFGT vardı bende. Ondan sonra G29'a geçtim. Çok bir fark yoktu zaten arasında. O da dişli, o da dişliydi. Sadece güç olarak tabii ki farklılıklar vardı. Sonra T300'e geçtim ve kayışlı sistem. Pürüzsüz. Dişli yok, bir şey yok. Pürüzsüz, felaket, her şeyi hissettiriyordu. Şimdi sırada Direct Drive sistem var. Direct Drive'a geçtik. Direct Drive bambaşka bir dünyaymış gerçekten, onu da söyleyeyim. İlk defa Direct Drive kullanıyorum. Hani bir yerlerde hiç denk gelmedim, deneme fırsatım da olmadı. İlk defa Direct Drive kullanıyorum. Gerçekten bunun tadı ayrıymış. Ve direksiyonun
kaplaması, malzeme kalitesi inanılmaz güzel. Ya üstündeki kaplama öyle şey değil, kauçuk kalitesiz plastik tarzında değil. Gerçekten çok iyi yapılmış, yumuşak bir dokusu da var. Yani gerçek arabada ne hissiyatı varsa direksiyonun, gerçekten o hissiyatı size veriyor. ...7 ileri 1 geri vites var. Ama biz ETS, ATS'de tabii ki bunu 12 vites olarak kullandığımız için 6 bölümü kullanıyoruz. Geriye takarken de bastırıp geriye takıyorsunuz. 7'ye takarken de aynı şekilde bastırıp da 7'ye takıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Mesela boşa attık. Bastırıyoruz. Geriye atıyoruz. Yani yanlışta geriye atma şansınız yok. Bastırmadan attığınız zaman 1'e gidiyor çünkü vites. Ya da şöyle yapıp attığınız zaman 5'e gidiyor. Bastırıp da 7'ye geçirebiliyorsunuz. Böyle bir sistem yapmışlar, anlayacağınız. Ben şu aktarmayı 7'ye atmıştım. Tamam, tekrardan devam. Şu telemetreyi çalıştırmam lazım. Bu gösterge panelini çalıştırırsam çok güzel olacak. Bunu birazcık araştırayım, nasıl yapılıyor bir öğreneyim. Devir ışıkları falan nasıl çalışıyor onları bilmiyoruz. Onları çözmemiz lazım. Yani bununla bayağı bir işim var benim. Diğer oyunlara adapte etmem lazım. Çok detay var, çok. İnanılmaz detay var. Uygulaması gerçekten dediğim gibi çok iyi. Uygulama üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz. Uygulamayı kesinlikle telefona ya da tablete indirin. Onun üzerinden şu an oynarken mesela elinizde telefonla tık 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 ayarları değiştirebilirsiniz. Titreşim ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Force feedback'i ayarlayabilirsiniz. Hadi dayı, hadi dayı. Retardar dediğim gibi bu kol retardar olarak çalışmıyor. Bunu silecek olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Bu silecek mantığında çalışıyor. Hız sabitlemeyi kullanabiliyorsunuz. Yani hız şu an mesela aktif ettim. Hız sabitleme kolu. Bakın hızı yükseltiyorum şu anda. Ayağımı gazdan, frenden çektim. Tekrar iptal ediyorsunuz falan. Ya da varsayılana hop geri getirdim. Daha önce neyde bıraktıysam restore gibi. Hani retardar kolunuz yoksa bunu retardar kolu olarak da kullanabilirsiniz. Ama sağda değil solda kullanırsınız bu sefer. Sinyalin altında olur. Çünkü yaylı bir sistem var. Yukarı aşağı kendine çekme. Bir de yaylı çevirmeli bir tuş var. Onu o şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz onu da retardar yapabilirsiniz. Ya da ekstradan bir retardar kolu takabilirsiniz. Ben retardar kolumu tekrardan takacağım. Simcustom TR'nin biliyorsunuz retardar sinyal kolları bende vardı. Sinyali iptal etmiş olacağım. Sinyalimiz var. Retardar kolumuz yok. Retarder'i takacağız bu sefer. Retarder'i de yine şuraya bir yere monte ederiz. Onu kullanırız. Adayılar, adayılar. Vites bayağı sert. Yani narin davranmayacaksın abi. Çat çat geçireceksin. Narin davranırsan geç kalırsın. Aynen bu şekilde kullanacaksın. İşte şuradaki tuşların şu sağ taraftaki joystick tuşunu mesela bu şekilde atadım. Ne kadar çevirirsem o kadar gidiyor gibi. Soldakine yine düz bakma. Sol yaptığım zaman tam sol yapıyor. Sağ yaptığım zaman tam sağ yapıyor. Bunu bu şekilde atamasını yaptım. Böyle kullanacağız. Bir sürü tuş var üstünde. Daha çevirmeli. Şurada da tuşlar var. Daha bunlara da atamalar yapılabilir. Dediğim gibi. Bayağı bir fonksiyon tuşları var.
Bu arada jelatinini çıkartmadık. Birazdan çıkartacağız. Onu unutmayalım. Çıkartalım. Videoda çıkartalım. Yani yol geri bildirim hissiyatları çok fena. Güç gerçekten felaket. Şöyle toprak yollara falan girdiğiniz zaman inanılmaz bir tepki veriyor. Ama sıfır ses. Yani böyle bir sessizlik ben tahmin etmiyordum. Gerçekten sıfır ses. Hiçbir şey duymuyorsunuz abi. Hiçbir şey duymuyorsunuz yani. Titreşimle alakalı hiçbir şey duymuyorsunuz. Standı titretiyor. Direksiyon titriyor. Base titriyor. Kendiniz hissediyorsunuz bunu. Ama onun dışında ses namına hiçbir şey yok. Şimdi şuradaki benzinliğe bir girelim. Şu jelatinleri birlikte sökelim. Mikrofona bilmiyorum sesi gelir mi ama deneyelim şansımızı. Bak şimdi şurada bir manevra yapalım mı? Bak şimdi abi. 1800 derecenin gücü. Ya şu 1.58'de debriyaj gaz sistemi değiştiğinden beri debriyajı ayarlamak çok zor oluyor. Bak şimdi abi durdunuz mesela. Çevirdiniz. Tam sol yaptık. Tam sağ yapıyoruz abi. Çeviriyor. Çeviriyor. Ey maşallah cinsinden. Evet. Dorseyi makasladık. İyi oldu. Evet, hemen şöyle duracağım. Hemen şöyle bir duralım. Dur bakayım. Aracı bir stop edelim. Hatta şöyle menüye de gelelim. Ya çok birisi küçük sticker. Şurada bir RPM led var. ETS'de o çalışmıyor. Bir de altında Moza etiketinin Moza yazısının üstünde bir şey var. Dur bakayım. Mikrofona yansır mı bilmiyorum ama minicik bir şey. Belki bir ihtimal. Yok. Sanmıyorum duyulacağını ama dur bakalım. Bu biraz daha duyulmuştur. Bunları da videoda çıkartmış olalım böyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir ayar videosu yaparız ama ben önce bir kendime göre rahat bir şekilde nasıl kullanılacaksa gerçeğe en yakın şekilde ayarlamaya çalışayım. Tüm atamalarım vesaire de bunları da tamamlamış olayım. Biraz da alışmak gerekiyor tabii ki. 1800 derece böyle pat diye kullanılabilecek bir durumda da değil yani. Bak şu an stop ettiğimiz için sertleşiyor tabii ki. Birazcık detayları yaparız. Ayarlarını yaparım. Daha çok böyle hani öğrenirim. Şu telemetri sistemini de belki çözerim. Buradaki RPM ETS'de çalışmıyor. Girdiğiniz zaman bu direkt sönüyor. Belki bunu da çalıştırabiliriz. Nasıl çalıştırdığımı da öğrenirim. Tüm ayar videosunda her şeyi teker teker anlata gösteririm. Detaylı bir Moza ETS2 ve ATS için ayar videosu da çekmiş oluruz.
Evet arkadaşlar, yeni yol arkadaşımız artık Moza ailesinden R5 Bundle seti ve tır direksiyonumuz var. Gördüğünüz gibi sinyal kollarımız vesaire var. Multifunction stalks. Vitesimiz değişti. Yine Moza'nın vitesi. El frenimiz değişti. Yine Moza'nın el freni. Bundan sonra Moza ile yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki gaz, fren ve debriyaj da aynı şekilde. Bundan sonra video açıklamalarında Moza'yı görebilirsiniz. Tüm detayları da ben yazacağım oraya. Hangi ekipmanlara sahip olduğunuzu hepsini teker teker yazacağım. Bu arada standımız da aynı şekilde, standımız da değişti. Böyle güçlü bir sisteme iyi bir stand lazım. Ağır bir stand lazım. 25 kilogram bir ağırlığı var bu standın. Koltuksuz, yalnızca direksiyon standı. Zaten onu da gösterdim yakından vesaire de gösterdim oyunu öncesinde, biliyorsunuz. Ona da bir göz atabilirsiniz. Böyle güçlü bir direksiyon kullanıyorsanız kesinlikle masa değil, bir stand öneririm bence. Masayı gerçekten güçlü bir set olduğu için yerinden kaldırıp götürebilir. Yani haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.